Merhabalar herkese, yine ben geldim ve bugün okuldan çıkmış gibi geldim adeta çünkü ruh halim böyle. Ve buraya da böyle şeyler taktım farkındaysanız. Halk ayrı bir yerde duruyor benim için her zaman. Şu an ne fark ettim biliyor musun? Halk yeşil ya. Aa, silinecek mi bu? Silinecek. Saçma olur, buram delik olur değil mi? Demek halk gelse buraya ben onunla hiçbir şey yapamam. Tamam. Çıkardıktan sonra bugün size inanılmaz güzel bir konudan bahsedeceğim. Başlıktan da anlayacağınız üzere Thanos'u nasıl yeneceğimizden bahsedeceğim. Ve bir de biliyorsunuz ki bu sonsuzluk haftası boyunca yayınladığımız videolarda ipuçları vardı. Hepiniz ipuçlarını topladınız. Bazılarınız buldu, bazılarınız bulamadı. Size şimdi aşağıda bir link bırakıyorum. Oraya gidiyorsunuz ve çekilişe katılmış oluyorsunuz. Cevaplarınızı bu videonun altına yazmıyorsunuz. Oraya yazıyorsunuz. Ve ben de bunun sonuçlarını size haftaya yine Instagram'dan açıklıyor oluyorum. Şimdi ikinci çekilişe gelecek olursak, biliyorsunuz ki bu haftaya başlarken bir çizgi roman çekilişi yapmıştık. Çizgi roman çekilişini bu akşam açıklıyorum. Nereden? Ezgi'nin kanalı Instagram hesabıma gidip kimin kazandığını öğrenebilirsiniz. Dedikten sonra nasıl yenilebilir bu Thanos? Yenilebilir deyince de şey oldu. Thanos'u yiyecekmişiz gibi oldu böyle. Bakalım Thanos'u kim yer? Başlıyoruz. To challenge them is to court death. Avengers Infinity War filminde Thanos sonsuzluk taşlarını ele geçirip evrene hükmetmeye çalışırken neredeyse 30 kahraman bir araya gelerek Thanos ve ordusuna karşı büyük bir savaş verecek. Ama bunların %70'i Thanos'a kafa tutabilecek karakterler değiller. Dolayısıyla öyle ya da böyle Thanos'un mücevher koleksiyonunu tamamladığını göreceğiz. Ama birileri bir şekilde evreni kurtaracak o büyük hamleyi yapmak zorunda. Fiziksel olarak en güçlü kahramanları ele alırsak bunların en başında Hulk geliyor. Tabii ki. Özellikle taşları henüz toplamamış olan Thanos'un Hulk'la birebir kapışmasını izlemek zorundayız. Çünkü bu Age of Ultron'daki Hulkbuster sahnesinden çok daha epik bir hal alabilir. Yeşil devimiz sinirlendikçe daha da güçlenen, güçlendikçe daha da sinirlenen bir yapıya sahip olduğu için dünyanın son gününe kadar dayanabilecek bir karakter. Ama ilk filmde onu Wakanda'daki savaşta kullanacakları için sonsuzluk taşlarını toplamış Thanos'a karşı onun bile çok fazla şansı olmayacaktır. Çizgi romanlardaki bambaşka bir hikayede Thanos'u öldüren kişinin Drax olduğunu görmüştük ve Thanos'un kalbini söküp çıkaran bu adamın bu filmde de aynı amacı taşıdığını biliyoruz. Ama bu şerefi Drax'a vermeyeceklerine kesinlikle eminiz. Zaten filmin senaryosunu çizgi romanlardan almıyorlar. Öyle olsaydı Thanos'u kolayca alt eden kişi yine Sincap kız olurdu. Aslında bakarsanız sonsuzluk taşlarını kim toplarsa toplasın ona karşı koyamayacağımız için biz şimdilik bu filmde Thanos'un nasıl hareket edeceğine bakalım. Thanos'un çizgi romandaki motivasyonu daha çok aşık olduğu kadını etkilemek yönündeydi. Ama Thanos'un MCU'daki amacı evrene denge getirmek. Büyüdüğü gezegenin yok oluşu bir yana evrenin düzenini sağlayan sonsuzluk taşlarının dünyaların elinde gezinip durması belli ki onun canını sıkıyor. Ama dünyanın en güçlü kahramanlarını hafife aldığını da unutmayalım. Özellikle Vision bir önceki Avengers filminde aramıza katıldığında son derece bilgin ve erdemli biri olarak önemli bir yer almıştı ve Thanos'un üzerinde en etkili rolü o oynayacak olabilir. Çizgi romanda Adam Warlock karakterini alnındaki ruh taşıyla tanımıştık ve Thanos bu taşı almak için Adam'ı öldürmek zorunda kalıyordu ama bu sefer de Adam'ın ruhu bu taşın içinde hapsoluyordu. Thanos'un eldiveninde geçen süreç boyunca Thanos'un kişiliğini öğrenen Adam daha sonra hikayedeki en etkin rolü oynamıştı ama önümüzdeki filmde Adam'ı görme ihtimalimiz biraz zor. Dolayısıyla benzer bir hikayeyi Vision'la uygulayabilirler. I think I shall call him Adam. Shuri'nin Vision'ın alnındaki taşı ayırmak için bir teknoloji tasarladığını konuşmuştuk zaten ve Thanos bu taşı ele geçirdiğinde Vision Thanos'un zihnine girmeye başlayabilir. You're afraid. You're the last one. Tabii bu sadece bir tahmin çünkü filmde Adam'ın rolünü Iron Man ve Vision arasında bölüştürebilirler. Çünkü filmde birçok kahraman olsa da asıl kahramanlığı yapacak birine ihtiyacımız var ve bu muhtemelen Iron Man olacaktır. Ve bir diğeri ise Captain America olabilir.
Kaptan Amerika'nın Thanos'a karşı durma gibi bir şansı yok tabii ki ama bu sahnede zihin taşı ile ilgili güzel bir teorim olduğunu biliyorsunuz. Iron Man ve ruh taşı teorimde de bu taşın ne olduğunu ve bu taşın Iron Man'in hikayesi için neden önemli bir rol olacağını anlatmıştım zaten ki bu da bize bu iki başrolün fiziksel olmasa da akıllarını kullanarak Thanos'a kafa tutacaklarını gösteriyor. Thanos evrendeki en zeki varlıklardan biri ve savaşmak konusunda da tam bir taktik uzmanı olduğu için yıllardır kurduğu planlarını kolayca uygulamaya başlayacaktır. Ama bence kendisi bir dahi olan Tony Stark'ı ve askeri taktik uzmanı olan Steve Rogers'ı hafife alacak. Yani Thanos'un ilk zayıf noktası bu kahramanları çok hafife almak olabilir. Bir diğer zayıf noktası ise ailesi olabilir. Filmde Thanos'un evlat edindiği Gamora ve Nebula ile karşı karşıya geldiği ve bazı hesaplaşmaların verildiği anları izlemek zorundayız. Çünkü en azından Thanos'un Gamora'ya karşı zaafı olduğunu biliyoruz. Bu kızları birer savaşçı olmaları adına yetiştiren kişi Thanos zaten ve özellikle eskiden Nebula'ya yaptığı işkencelerin sonucunda bu kızların bir nevi intikam alması gerekecek. Thanos pulled my eye from my head and my brain from my skull. Because of you. En azından Nebula'nın çizgi romandaki rolü büyüktü biliyorsunuz. Eğer bilmiyorsanız da Thanos hakkında 5 bilinmeyen ve fazlası videomuza şuradan gidebilirsiniz. Hatta listede izlemedikleriniz varsa onlara da bakın bence. Çünkü herkesin kişisel bilgileri bu filmde önemli olabilir. Özellikle Thor artık tanrısal özelliklerini daha iyi kullanmayı öğrenmek zorunda. Ama fragmanda onu Thanos tarafından alt edilirken görmemiz bizim için biraz umut kırıcı olmuştu. Aslında burada Thor Ragnarok filminden henüz çıkmış bir Thor görüyoruz. Ve az önce ölüm tanrıçasını alt ettiğini unutmamamız gerek. Yani filmde onun yeni güçlerini ve tanrısal benliğini biraz sindirmesi için vakit ayırabilirler ama eninde sonunda yeni çekicini eline alıp Thanos'a karşı gelerek ortalığı kasıp kavuracaktır. Ayrıca Scarlet Witch'in de hiç beklemediğimiz bir şekilde kendini gösterebileceğini düşünüyorum. Sadece mistik güçlerle Thanos'a uzaktan meydan okuması bir yana bu kız zihin taşı sayesinde güçlerine kavuşan biri olduğu için tıpkı Vision'ı kolayca alt etmesi gibi Thanos'a meydan okuyacak kişilerden biri yine o olabilir. Doktor Strange de sonsuzluk taşlarından birini kullanan biri olarak filmde önemli bir rol oynayacak. Tıpkı Dormammu'yu yenmek yerine onu sağlam bir planla alt etmesi gibi Thanos için de hazırlıklı olması gerek ama önce zaman taşını Ebony Maw'un almasına izin vermememiz gerek. Aslına bakarsanız Marvel son birkaç yılda evrenin büyükleri olarak geçen varlıkları da bize tanıttı ve her ne kadar bu tanrısal varlıkları çok ciddiye almasak da onların sırf taşları ele geçirmek için çıkıp gelme ihtimalleri de var. Savaş boyutlar arası bir hal alırken filmde çok daha üstün varlıkların müdahale amaçlı çıkıp geldiğini de görebiliriz ve buna Kaptan Marvel da dahil. Bu kadın Marvel filmlerinde açık arayla en güçlü süper kahraman olacak. Yani bir nevi Marvel'ın Superman'i olacak diyebiliriz. Kevin Feige'nin dediğine göre de Kaptan Marvel'ın gücü diğer kahramanların yanına bile yaklaşamayacak kadar fazla. Ama bu kadar üstün güçlerdeki birinin gerçekçi hissettirmesi için de ellerinden gelen her şeyi yapıyorlarmış. Infinity War filminden sonra Kaptan Marvel'ın orijinini anlatan bir film izleyeceğiz ve 90'larda geçen bu hikayede karakteri daha iyi tanıyıp Infinity War'un ikinci partında Thanos'la yüzleşmesini izleyeceğiz. Bu arada filmler Thanos'un en zayıf noktasını nasıl gösterecek bilmiyorum ama Thanos'un içten içe yenilmeyi arzulayan bir yapısı olduğunu biliyorum. Aslında onun içinde kötü biri yok ama Thanos'un bir de fethetme arzusu gibi başka bir zayıf noktası daha olduğu için nerede durması gerektiğini bilmeyen birini izleyeceğiz ve büyük ihtimalle gittikçe kontrolsüzleşen Thanos kendi sonunu getirecek. Yani Thanos yalnız hissediyor. Bunu anlamak bu kadar zor mu? Neyse, 7 günde 9 video koyarak bence güzel bir iş başardığımızı düşünüyorum. Ama videonun başına da dediğim gibi tüm bu videoları yaparken yeni videolar ortaya çıktı ve çok daha güzel fikirler ortaya çıktığı için bu videolara devam etmek istiyorum. O yüzden üzülmeyin. Şimdi asıl konuya gelecek olursak, ipuçlarını topladınız ve hangi hediyeyi kazandınız? Bunu hiç sormadınız. O yüzden size hemen gösteriyorum. Şu an ekranda gördüğünüz Marvel Select'in Thanos figürünü hediye ediyoruz. Şu an elimde Thanos'un figürü yok çünkü kargoda ve hala gelmedi. Ama ben bu figürü yıllar önce 2 kişiye de hediye ettiğim için nasıl güzel bir figür olduğunu biliyorum. Evet, yanında sonsuzluk eldiveni ve ölüm olan bu Thanos setini hediye edeceğim kişiyi haftaya açıklayacağımı tekrar hatırlatmak isterim. Bu yüzden beni Instagram Ezgi'nin kanalından takip etmeyi unutmuyorsunuz ve iyi şanslar diliyorum. Tüm bilgileri tekrar açıklamalar kısmına yazmış olacağım. O yüzden lütfen
Oradan da bakmayı unutmayın. Ve kazanamazsanız da hiç üzülmeyin. Çünkü bu tür videolar ve bu tür çekilişler devam edecek. Bunu bilin isterim. Ayrıca biliyorsunuz ki Avengers Infinity War'da kim ölecek adlı videomda sizden tahminlerinizi istemiştim. Hala şansınız var. Bir an önce oraya gidip kimin öleceğini tahmin ettiğinizi yazmalısınız. Çünkü ben filmden sonra tekrar geri dönüp kimlerin tahminleri tutmuş diye bakacağım ve içinizden yine birine hediye vermiş olacağım. Bence çok güzel bir hafta oldu. Böyle hediyelerle dolu dolu oldu ve devamında geleceğini söylemek isterim. Bu kanalda 3. yılımızı bitirirken 3. Avengers filmiyle ilgili bol videolar koymak istedim ve bence çok güzel, bol hediyeli bir hafta oldu. Benimle en başından bu yana kaç yıldır aynı filmlere aynı heyecanı duyduğunuz için teşekkür etmek istedim ve umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi sonsuzluk haftasının bittiği falan yok. Size daha bahsedeceğimiz çok güzel şeyler var ve umarım takip etmeye devam edersiniz. Çünkü biz buralarda olacağız. Dedikten sonra yarınki videoda görüşmek üzere diyorum. Şaşırdın mı? Tabii ki yarın da video gelmeye devam edecek ama senden istediğim bir şey var. Konusu daha farklı olan videolarıma da şans vermen. Görüşürüz. But a thing isn't beautiful because it lasts. It's a privilege to be among them.